Sorun tabii ki bürokratik, çünkü Türkiye, Almanya bakarak çok farklı bir sistem. İş hayatı olsun, her türlü bankaya gitme, doktora gitme. Orada bir süre alışana kadar sıkıntıları yaşadım. Ama aşılmaz yani şeyler değil bence. Yani belli bir süreden sonra onlara da alıştım diyeyim. Aslında bir trajikomik bir anım var bu konuyla ilgili. Bundan bahsedebilirim normalde. Almanya'daki doğduğum senenin kanunlarına göre ben çifte vatandaş olarak doğdum. Hem Türk hem Alman vatandaşıydım. Yalnız yine doğmuş olduğum senenin kanunlarına göre, Almanya'nın belirlediği üzere 23 yaşına kadar iki vatandaşlıktan bir tanesini seçmem gerekiyordu. Ya Türk ya Alman vatandaşlığı olacaktı bu. O yaşlara geldiğimde benim seçimim Alman vatandaşlığından dolayı oldu. Bunun kendi içimdeki bir sürü terazide hani bir dengesi vardı, artı tarafları. Lise 3 ve 4'ü Ankara'da okuduğum dönemlerde çıkma işlemini başlattığımda Türk vatandaşlığının her ülkedeki olduğu gibi muhtemelen belli bir zaman prosedürü var. Bana en başta bütün evraklar içeriye verildikten sonrasında 3 aylık bir süreci olacak. Ve 3 ayın sonunda hani çıkabileceksiniz, herhangi bir sıkıntı olmaz dediler. Çıkamamanın bazı şartlarından bir tanesi ise içeride Türkiye'de bulunan atıyorum bir cezai işlem ya da bir hukukunuz, davanızın olması gibi durumlarda olabiliyor. İşlem başlatıldıktan yaklaşık 2,5 ay sonrasında bana vatandaşlıktan çıkmak konusunda red cevabı geldiği bir kağıtla birlikte gönderildi. Ama bu kağıdın içerisinde mesela çıkamamamın sebebi yazmamaktaydı. Sadece bilgi olarak vardı. Bunun peşinden ben koşturmak zorunda kaldım mesela. Hani negatif taraflarından bir tanesi bu. Misal iş, biraz haklar, çalışma saatleri, ekstralar. Mesela Almanya'da o konuda daha böyle sağlam bir şekilde. Türkiye'de daha sıkıntılı o konuda. Yani çalışanların hakları olsun. Mesela ben orada biraz sıkıntı çektim. Burada yani gerçekten asıl hani kararı vermek ya da gelmek, evet, bir kısma kadar o da bir karar ve bir zorluk. Ama yerleştikten ya da buraya adımınızı attıktan sonra başlayan, özellikle evet şu an belki daha akıcı Türkçe konuşuyorum ama ilk geldiğim yıllarda, yani 5,5 yıl öncesinde şarj aleti benim için aküydü. Post cihazı da bankamatikti. Hani öyle bir Türkçe düşünün. Bu süreçte işe giriş evrakları var almanız gereken, işte adli sicil kaydı, sağlık raporları, bilmediğiniz bir şehirde, hakim olmadığınız bir sistemde. Destek çıkacak da kimse yok. Evet, abimin yanına taşındım ama abim çalışıyor. Bana sadece şuraya git diyor. Türkçe bir hattım yok, yani internetim yok, yoksa bir şekilde yolumu bulurum. Neyse, o hat işini biz 2. gün çözdük. 3. günde normalde benim çalışmaya başlamam. Yani eğitim döneminin başladığı gün, Türkiye'ye giriş yaptığımın 3. günü. Tabii burada ben sağ olsunlar, asla o konuda haklarını ödeyemem. Bir 3 gün daha esneklik payı istedim, yeteceğini düşünerek o anda. Çünkü belirlidir. Bir yere gidersiniz, o belgeyi talep edersiniz, alırsınız, diğer yere gidersiniz ve olay biter. Ama benim karşılaştığım durumlar pek öyle olmadı. Öğrenmiş olduğum konu ise, sebebi ise şuydu. 18 yaşında ben Almanya'dan buraya geldiğimde, lise 3'ü ve 4'ü burada okuduğumda takriben 19 ve 20 yaşlarındaydım son sınıfa geldiğimde. İlk okuduğum sene içerisinde okul okuduğuma dair belge göndermişti askeriye. Türkiye'deki sisteme göre belli bir yaştan sonra askerliği tecil ettirmeniz gerekiyor. Hani okuyorsanız tabii ki ediliyor otomatikman. Ben de öyle biliyordum. 18-19 yaşları arasındaki dönemde tecil ettirme konusunda okul herhangi bir sıkıntı yaşamamıştı. Ama sonrasındaki senede o aradaki karışıklığı tam detaylı bilmemekle birlikte okul bana söylenilen okuduğuma dair belgeyi celbi ya da ismi neyse tam olarak göndermediğinden dolayı sistem içerisinde ben asker kaçağı olarak göründüm. Ve bunu bilmemekle birlikte vatandaşlıktan çıkma işlemi başladıktan sonra ne yazık ki 2,5 ay sonrasında bu neden olarak önüme sürüldü ve orada bir duraklatıldı diyebilirim. Bunun akabinde zincirleme reaksiyon olarak gelen bir sonraki negatif kısım ise bunun, yani asker kaçağı olmamın nedensiz olduğunu kanıtlamak zaten çok zor olmadı. Okuyordum o dönem içerisinde zaten, bu evrak sonradan içeriden gönderildi. Fakat işlemin prosedür gereği tekrar en baştan başlaması gerektiği. Yani hani bu belge var, sunuldu size ve artık hani kaldığı yerden devam edebilir deme hakkınız yok. En azından yoktu
o dönem içerisinde. Şu an nasıl bilmiyorum. Ve işlem tekrar en baştan başladı. Yani 3 aylık prosedür tekrar başladı ve 3 ay sonrasında ben Türk vatandaşlığından çıkabildim. Okey, bence tabii ki ben Almanya'da o sisteme alıştığım için o zorlukları tabii ki çekiyorum. Çünkü buradaki insanlar misal alıştı. Ama bazı konularda yine yanlışı görüyorum. Misal sağlık sisteminde. Misal herhangi bir durumda, misal hastaneye gittim, test yaptım. Orada bir kadın oturuyor bayılacak üzere ama hiç kimse ona misal bakmıyor yani sırayı bekleyin. Yani insanlık o konuda gerçekten zor Türkiye'de. Çünkü yani devlet misal hastanesine gittiğin zaman yani oradaki çalışanların sana karşı davranışta sanki seni insan yerine koymuyorlar gibi. O çok kötü. Yani bence tabii ki Almanya'da alıştım o sağlam ama bu bence insanlığın dışında olduğu için o bana çok yanlış geliyor. İlk olarak ikametgah almam gerekiyor. Arayıp sordum hani ben ikametgah almaya geleceğim şu adrese açık mısınız? Çünkü bir ön yargı da var ya hani açılış saatleri Türkiye'de hiçbir zaman doğru değildir. Özellikle kurumlarda. Benim içimde olan bir ön yargı bu. Aradım, gittim. Tamam dediler yapalım ama ya ev sahibi ya da orada kiracı olarak oturan biri olması gerekiyor. Abim ve ev arkadaşımız var ama ikisi de çalışan insanlar mümkün değil. Bir şekilde artık ağlayarak, zırlayarak 3. gidişimde bu 3. gidiş tabii bu 3 günlük süre zarfında her gün giderek oluyor. Çünkü hiçbiri izin alamıyor. İzin talepleri reddediliyor her ikisinin de abimin ve ev arkadaşımın. Bir şekilde bunu çözmem gerekiyor. Onların ikametgah belgelerini E-Devlet gibi mükemmel bir platformdan çıkararak yanımda götürüp halledebildim çok şükür ama 3 gün hani ek olarak bu sürüklendi yanımda. Onun dışında taşındığımda nüfus cüzdanım vardı benim. Ama tabii sonra mavi kartsa geçiş yaptım. Çünkü nüfus cüzdanımın geçerliliği yok burada. Süresi doldu vesaire. Ben bu durumda izinli çıkış alarak geçiş yaptım mavi karta. Ama tabii şöyle bir durum var. Bu mavi karta geçiş sürecinde hani hemen al sana mavi kart demiyorlar. Bunun bir arka planda işlem süreci var. O süreçte de sana bir belge veriyorlar. O belgeyle en azından 2018 yılında böyleydi. Umarım artık daha hızlı çözülüyordur. Bu belgeyle her şeyi hemen tak tak halledemiyorsunuz. Hatta o zamanlar demiştim keşke nüfus cüzdanımı acaba yaptırmasa mıydım, olur muydu? Ama tabii süresi dolduğu için o da mümkün olmayacakmış. Adli sicil kaydımı işe başladıktan 1,5 ay sonra verebildim. Ondan sonra ikametgah belgesini çözmüştük. Sıkıntı yoktu. Sadece hiçbir sistemde çıkmıyordu. E-Devlet gibi mükemmel bir sistem var aslında. Yürüdüğünde çok güzel yürüyen ama işte bazen zorluklar çıkabilen bir platform. En azından yabancı Türkler için diyelim yani direkt Türk uyruğu olmayan. Bu platforma geçişle birlikte aslında kolay olabilirdi ama şöyle bir dipnot var. İkametgahım sistemde görünmüyor. Yaşım doğru görünmüyor. Adres olarak yurt dışı kayıtlı ve büyük aile bireylerinin yaşadığı başka bir il adresi görünüyor. Ve bunları çözmem benim ortalama hani bütün artık bürokratik sağ olsun işlerim bu konuda gerçekten anlayış gösterdi. Yani dediler tamam biz yapalım işlemlerini bir şekilde. Hani abin de sonuç olarak bu şirkette biliyoruz. Ben işe başlayabildim en azından eğitim sürecine başlayabildim. Ama bütün bunların çözümlenmesi benim neredeyse 2,5 ayımı aldı. İşte bütün evraklar tamamlandı. Artık bir kimliğim var, bir mavi kartım var ve bununla bütün işlemleri yapabiliyorum. Yani benim için belki pek çok bireye göre ki kendimce internette araştırmamı yapmıştım gelirken. Tabii terimsel bazı problemler olsa da anlaşılabilir olan kısımları almıştım kendime. Çetrefilli bir serüvendi. Umarım başkaları daha kolay bu süreci atlatır ama gerçekten gelmeden önce belirli başlı araştırılması gereken işte işinizi bulun, iş yeriyle bu tür sıkıntılar olabileceğini konuşun tarzı çevremde bunu düşünen hala Avusturya'da düzenli olarak gidip geldiğim bir ülke. Hala ailem orada yaşıyor. Abim de geri döndü.
Hala orayla bağlantım olduğu için yani bunlar kesinlikle işte işinizi bulun, iş yerinizle konuşun, ek zaman süre isteyin ya da önden konsolosluk üzerinden bazı şeyleri halledin ki bu benim şahsi tavsiyem. Özellikle mavi karta geçişte konsolosluk üzerinden geçerseniz bulunduğunuz ülkede bu sizin için uzun vadede araç alma gibi bir planınız olduğunda kolaylık sağlıyor. Çünkü ben artık araç getiremiyorum Türkiye'de mavi karta geçtiğim için. Bu hakkım bu durumda elimden gitmiş oldu. Bu yürürlük de 2019'da geldi. Pardon 2020'de geldi. Buradan böyle bir dipnot olsun.